Bakın Sasa son 3 yıldır sürekli düşmesine rağmen bugün itibariyle bizim tam tamına 17 milyon 299 bin lira paramız olacaktı arkadaşlar. Yani Sasa'nın yine sefasını çekiyor olacaktık. Aynı zamanda bu kadar büyük yatırımlara girişeceğini söyleyen bir şirkete, bu şirketin bilançolarının bu kadar borçtan ötürü kötü geleceğini bilmeden hala yükseleceğini öngörerek yatırım yapıyorsan bu daha da büyük yanlış yatırım. Sasa kimileri için çok büyük para, kimileri için de çok büyük tasa. Bugünkü videoda bunu irdeleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kimler için tasaymış, cefaymış, kimler için de gerçekten paraymış bunu anlamaya çalışalım. Aslında sadece Sasa özelinde değil, tüm hisseler için, tüm şirketler için bu geçerli. Ama Sasa madem son yılların popüler hissesi, ben de Sasa üzerinden bunu anlatmak istedim. 10 yıl önce 50 bin lira gibi bir parayla Sasa hissesi alıp ayaklarını uzatıp yatan bir kişinin bugün 17 milyon parası var. 17 milyon hiç azımsanacak bir para değil. Yani bu arkadaşımız Sasa'nın cefasını, tasasını değil, Sasa'nın parasının keyfini sürüyor. Ya da yine Ekim 2015'te yine 50 bin liralık Sasa'sı olan bir arkadaşımız Kasım ayında bu hisseyi sattıysa 17 milyon değil 35 milyonu oluyor. Yine bu arkadaşımız bu Sasa'nın cefasını, tasasını değil, parasının keyfini sürüyor. Peki bunun cefasını, tasasını kimler çekiyor? Neden çekiyor? Hadi gelin hep birlikte bunu inceleyelim. Ekranda gördüğünüz grafikte Sasa'nın 1 Ekim 2015 ile 11 Kasım 2022 arasındaki getirisi mevcut. Sasa 1 Ekim 2015 tarihinde 0.011 kuruşmuş arkadaşlar. Bakın 0.011 kuruşmuş diyorum. Yani 0.11 değil 0.011 kuruş. 11 Kasım 2022 tarihinde yani zirve yaptığı günde 9.11 TL'den kapanış yapmış. Şimdi 1 Ekim 2025'te Sasa alan biri 0.011 kuruştan 11 Kasım 2022 tarihine veya bu tarihlere yakın tarihlere kadar bu hisseyi taşıdı ve 35 milyon lira bir gelir elde etti. Mükemmel değil mi? Süper ötesi. Peki bunun tasasını çeken kim? İşte bunun tasasını çeken arkadaşımız Sasa gidiyor diye bu ekranda gördüğünüz grafikte zirve noktalarda giriş yapan, hele hele ihtiyacı olan bir parayla giriş yaptıysa, hele hele bu işlerden anlamıyorsa, hele hele borsanın nasıl bir şey olduğunu, yatırımın ne olduğunu bilmiyorsa tepelerden giriş yapan arkadaşlar da maalesef tasasını cefasını çekiyor arkadaşlar. Üzülerek belirtmek istiyorum. Peki bu tepeden giriş yapanlar ihtiyacı olan bir parayla girmediyse, bu parayı unutacaklarsa, unutabilirlerse, böyle psikolojiye sahiplerse ileride tekrar böyle bir hareket olur mu? Onu bilemeyiz. Ama şirketin yatırımları ortada, yaptığı işler ortada. Bu kadar yatırıma, bu kadar yaptığı işlere, bu kadar para harcamaya bunların geri dönüşü olacaktır diye hepimiz düşünebiliriz. Sadece bunun zamanını kestiremeyiz. Videonun başında da söylediğim gibi Sasa özelinde anlatıyorum, popüler olduğu için asla yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece bu tarz yatırımlar sonucu, bu tarz hatalar sonucu insanların başına neler gelebileceğini ama aynı hissede kiminin sefa, para, kiminin de cefa ve tasa çekebileceğini sizlere anlatmak istiyorum. Hepsi bu. Sakın yanlış anlaşılmasın. Devam edelim. Yatırımları var dedik. Hatta son zamanlarda yeni kapa bir haber düştü biliyorsunuz. Tüpraş'a rakip mi geliyor falan diye haberler yapıldı. Ya bunlar önemli haberler arkadaşlar. Bunlar önemli kap haberleri. Kap haberlerini okuduğunuz zaman son zamanlarda birçok yeni yatırımlar devreye girmeye başladı ve bu yatırımların geri dönüşlerinin ciro katkıları açıklandı şirket tarafından. Bunların hepsi zaman istiyor birazcık. Zaman da sabır da borsanın olmazsa olmazı. Eğer siz de bir hissede tasa ve cefa çekmek istemiyorsanız bir şirkette lütfen ne olursa olsun bilmediğiniz şirketlere, bilmediğiniz fiyatlardan, bilmediğiniz yerlerden alım yapmayın. Hele hele ihtiyacınız olan bir parayla ve ondan bundan duyumlarla bu hisse gidiyor nasılsa gider diye asla ve asla alım yapmayın arkadaşlar. Sonra üzülürsünüz. Aile düzeniniz bile bozulabilir. Psikolojiniz bozulur. Yani bir anlık hırslarla, bir anlık zevklerle kısa yoldan köşeyi döneceğim gözüyle asla ve asla yatırım yapmayın. Şimdi ekranlarınıza 2 tane hesap getireceğim. Hesaplar gerçek hesaplardır ve bu hesaplara göre bakalım uzun vadeli yatırımcı ne durumda, kısa vadeli yatırımcı ne durumda? Hepsini tekrardan irdeleyelim.
1 Ekim 2015 tarihinden 11 Kasım 2022 tarihine kadar elinde Sasa hissesi bulundurmuş, Sasa'ya yatırım yapmış şanslı insanlar. Yine 50 bin lira üzerinden gidiyorum. Tekrar söylüyorum, 50 bin lira o yıllar için en fazla bir fiyat linea parasıydı arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. O gün için 22.421 tane hisse alabiliyormuşuz. 49.998 liraya. Bitişteki hisse sayımızda Sasa'nın verdiği bedelsizler, temettülerle beraber 250.714 adet oluyormuş. Bakın, aldığımız hisse sayısı 22.421, bitişteki hisse sayımız ise 250.714. O gün itibariyle 50 bin lira demiştik ya, tam 50 bin liralık alamamış hisseyi 49.998 liralık alabilmişiz. O paranın 11 Kasım 2022 tarihine göre olması gereken değeri 208.626 liraymış. Dolar bazında da şu şekilde bir hesap var. 16.000 küsür dolarmış o zaman için 50 bin lira olan paramız. Bugün itibariyle yine enflasyon karşısında olması gereken, dolar olarak olması gereken değeri ise 20.887 dolarmış. Bizim paramız zaten 35.877.000 lira olmuş. Bitiş tarihindeki dolar değerimiz de 1.927.000 dolarmış. 11 Kasım 2022 tarihi itibariyle. Bakın, paranın olması gereken değer 208.000 lira. Bizim paramız 35 milyon. Dolar bazında olması gereken değer 20.800 dolar. Bizim paramız ise tam tamına 1.927.000 dolar. Şimdi geçelim tam 10 yıllık bir yatırıma. 1 Ekim 2015 yılında 50 bin liralık Sasa almış olsaydık, bakın Sasa son 3 yıldır sürekli düşmesine rağmen bugün itibariyle bizim tam tamına 17.299.000 lira paramız olacaktı arkadaşlar. Yani Sasa'nın yine sefasını çekiyor olacaktık. Yine 49.998 liralık Sasa almışız. O zaman için bu parayla 22.400 küsür tane Sasa alabiliyormuşuz. 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle bizim güncel lot sayımız 4.613.000 arkadaşlar. Tam tamına 4.613.000 tane Sasa hissemiz var şu anda. O zaman yatırdığımız 50 bin liranın bugünkü enflasyona göre olması gereken değer 497.000 lira. Bizim paramız malum 17 milyon küsür lira. O zaman için 16.540 dolarmış bizim toplam maliyetimiz dolar bazında. Bunun enflasyona göre olması gereken değer bugün için 22.180 dolar. Bizim 17 milyonumuz 1 Ekim 2025 itibariyle de 416.000 dolar. Yani burada ne dolar kalmış, ne faiz kalmış, ne enflasyon kalmış, ne maliyet kalmış. Bakın, maliyetinizde 0.01 TL, dolar bazında da maliyetimiz 0 TL arkadaşlar. İşte uzun vadeli yatırımcı olmanın bir şirket üstündeki, bir hisse üzerindeki etkisi bu kadar büyük. Daha doğrusu bileşik getiriyi kullanmanın, bileşik getirinin verdiği gücü kullanmanın etkisi bu kadar büyük. Sosyal medyada her gün görüyorsunuzdur siz de. Sasa aşağı, Sasa yukarı, Sasa şöyle, Sasa böyle. Peki hocam diyeceksiniz, bu tepeden girenlerin suçu ne, günahı ne? Bu tepeden girenlerin hatası ne? Peki uzun vadeci olup da tepeden girmiş bir arkadaşımızın olayı ne? Hemen bunları da madde açıklayayım. Bir kere tepeden giren, tepeden alım yapan arkadaşımızın suçu şu, suç demeyelim de yanlış diyelim. Bir hisse aşırı derecede yükselmeye başlıyorsa, birdenbire uzun yukarıya grafikler çiziyorsa artık orada bir konsolidasyon süreci gelecektir. Bu malumdur. Hadi tepeden girmedi, konsolidasyonu bekledi. Şurada düşecek, burada düşecek diye uzun vadeli yatırımcı oldu. Aylık alımlara başladı. O arkadaşımız için hiçbir şey diyemem. Bu arkadaşımız eğer şirkete güveniyorsa doğruyu yapıyor. 3 senedir bu hisse düşmesine rağmen doğruyu yapıyor. Ama ihtiyacı olmayan bir parayla ve aylık belli alımlarla, yani büyük paraları buraya gömmeden alıyorsa doğru yapıyor. Yukarıdan alan arkadaşımız ya da buradan çıkar, şuradan çıkar, buradan geri döner diye büyük paraları yatıran arkadaşlarımız işte hırslarına yenik düşüyorlar. Aslında suç kimde? Suç bizlerde arkadaşlar. Yani bazı şeyleri bilmeden, bazı şeyleri öğrenmeden, bazı şeyleri öngöremeden ya da kendinize bir stop loss koymadan kısa yoldan zengin olacağınızı zannedip bu işlere bulaşırsanız çok üzgünüm ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Çoğu zaman uymayacaktır. Arada bir bu işi tuturanlar olur. Arada bir bu işi yapabilenler olur. Trade işini çok iyi yapanlar olur. Zaten trade işini çok iyi yapanlar belli bir yerde hisse aldıktan sonra şu kadar düşerse satacağım diye kendine stop loss koyarlar ve orada o hisseden çıkarlar arkadaşlar. Örnek veriyorum, bu hisse tepe yaptığı zaman 9 lira 11 kuruşlara geldiği zaman bir arkadaşımız disiplinli olsaydı, borsayı biliyor olsaydı, buradan alıp 9 lira 11 kuruştan girseydi, ben kendime %5, %3, %2 stop loss koyuyorum deseydi ve bu %3,
%2, %5 geriye geldiğinde arkasına dönüp bakmadan satsaydı şu anda sizce zararda mı olurdu? Bence inanılmaz kârda olurdu. Küçücük bir zararla bu işten kurtulmuş olurdu. Ama tekrar söylüyorum, uzun vadeli yatırımcı için, Sasa'yı iyi takip eden arkadaşlarımız için, ihtiyacı olmayan parayla azar azar alım yapan, bu hisseye güvenip bu hisseyi biriktiren kişiler için lafım yok. Zaten sosyal medyada dert yananların birçoğu ilk başta saydığım gibi bu işten anlamadan, bir şey bilmeden, işte şirket sadece yükseliyor diye okumadan, etmeden, araştırmadan, bu şirket bu kadar yatırım yapacak ama bu şirket borca girecek, bunların bilançoları kötüleşecek diye düşünmeden alım yapıp hisse düştükçe suçu başkasında arayan insanlardan başkası değil benim gözümde. Böyle söylüyorum. Belki çok büyük de tepki alacağım ama işin doğrusu da bu. Sonuçta kimse bize bu hisseleri zorla aldırmıyor arkadaşlar. Sonuçta kimse bize paranızı alnımıza silah dayayıp buraya yatırın demiyor. Hele hele ihtiyacımız olan bir parayı buraya yatırın diye kimse bize söylemiyor. Eğer söyleyenler varsa onlardan uzak durun, onlardan kaçın. Her zaman bunu size söylüyorum. Ama söyleyenler dahi size bu işi zorla yaptırmıyor. Biz her şeyi ne yapıyorsak kendimiz yapıyoruz. Sadece borsa için değil bu. Sen gidip deprem bölgesinin ortasında 60 yıllık, 70 yıllık bina alsan da yanlış yatırım. Sen gidip su olmayan, içi taş dolu tarlayı alsan da yanlış yatırım. Sen gidip ne olduğunu bilmediğin bir mecrada, borsada, aynı zamanda bu kadar büyük yatırımlara girişeceğini söyleyen bir şirkete, bu şirketin bilançolarının bu kadar borçtan ötürü kötü geleceğini bilmeden hala yükseleceğini öngörerek yatırım yapıyorsan bu daha da büyük yanlış yatırım. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, borsa uzun vade işidir, sabır işidir, psikoloji işidir ve bir şirketi kendi şirketiniz gibi görme işidir. Onu çok iyi takip etme işidir. Tekrar söylüyorum, asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sasa örneğini sadece güncel ve gündemde olan bir şirket için veriyorum. Sonuçta sadece bu geri çekilmeler Sasa'da olmuyor arkadaşlar. Birçok şirkette oluyor. Ülkemizde de oluyor. Yurt dışında da oluyor. Amerika'da da oluyor. Mesela Amazon'un %95 düştüğünü çoğu kişi bilmez. Ya da Tesla'nın %70 kaybettirdiğini çoğu kişi bilmez. İşin özü şu. Aldığınız hisse ve şirket gerçekten kurumsal yönetilmeli arkadaşlar. Profesyonel eller tarafından yönetilmeli. Yatırım yapan bir şirket olmalı. Büyüyen bir şirket olmalı. Temettü veya bedelsiz veren bir şirket olmalı. Ve siz bu yatırım yapacağınız şirketi veya şirketleri avucunuzun içi gibi bilmelisiniz. Dediğim gibi tepeden dahi almaya başlamış olsa bir yatırımcı Sasa'yı neden tepeden almaya başlıyor? Çünkü biriktirecek. Fiyat çok fazla onun umurunda değil. Yıllar boyunca Sasa'yı saklayacak. Biraz önce gördüğünüz gibi 10 yılda maliyet sıfıra gelmiş. Dolar bazında da sıfıra gelmiş. TL bazında da sıfıra gelmiş. Yatırımlarını görüyor, beğeniyor, şirketi beğeniyor. İşte şirket politikasını beğeniyor. Yatırımlar devreye girdiği zaman şirkete ne kadar ciro getireceğini görüyor. Okuyor, araştırıyor, takip ediyor çünkü. Bunları gördükçe de yatırımına devam ediyor. Bir şirkete yatırım yaparken bu haberleri çok iyi incelemeniz, kendi şirketiniz gibi gözünüzün önünden ayırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle aldım, saldım çayıra, Mevlam bayıra öyle bir şey yok. Ne zaman bu işler tersine döner veya nasıl döner onu da bahsedeyim. Yine herhangi bir şirket yatırımlarını yapar, bu şekilde yatırım açıklar, işte şu kadar ciroma girecek, bu kadar ciroma katkısı olacak der. O yatırımlar devreye girdikten belli bir süre sonra bu katkıları göremezsek eğer, işte orada durup düşünmemiz gereken yerdir. Ya ben buna yatırım yapıyorum ama bu şirket kap haberlerine sürekli bunu söyledi. Sürekli şu kadar para gelecek, bu kadar para gelecek dedi. Ben de bu bilançolara bunun yansıyacağını öngördüm ama hani bu paralar nerede diye durup bir düşünmemiz gerekir. İşte orada karar artık herkesin kendisinde. Bence en ince nokta bu. Bence en önemli nokta bu. Yoksa her şirkete yatırım yapılabilir ama benim kaideme göre ben dev şirketlere yatırım yaparım. Siz istediğiniz şirkete yatırım yapabilirsiniz. Dev şirketler, batması imkansıza yakın şirketler, kurumsal yönetilen, kolay ulaşılabilen, yatırımcısına sahip çıkan, tabii ki temettü dağıtan şirketler benim gözümde çok daha ön planda. Bu benim yatırım felsefem. Herkesin yatırım tercihi ve felsefesi de kendine göre özeldir tabii ki. Ona da saygı duyuyorum. Bugünkü videomuzda aslında anlatmak istediğim şey şu. Bir hissenin, bir şirketin kimi insanları nasıl paraya boğduğunu, kimi insanların da nasıl cefaya, tasaya boğduğunu, aslında aynı şirketin nasıl iki farklı insani duygu yarattığını sizlere göstermekti, sizlere anlatabilmekti ve bunun yanında tabii ki de işte borsanın bilmeden, anlamadan,
araştırmadan, takip etmeden, rastgele, özellikle ve özellikle ihtiyacınız olan bir parayla yatırım yapılmayacak bir mecra olduğunu anlatmaya çalışmaktı. O yüzden bu videonun başlığını "Sasa para mı yoksa tasa mı?" olarak koydum. İnşallah kelamımı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.